Herkese merhabalar. Yüzlerce renkli indikatörlerin olmadığı, marketteki manipülatif haberlerden uzak, Dow ve Elliott Wave teorilerine dayandırmış olduğum analizime hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sonu haftalıkların kapanmasından ötürü yeni bir haftalık analizle aslında başlamak istiyorum ve altcoin'lerde önemli bir hareketin yaşanacağı hafta olacağını düşünmekteyim. Tabii ki yeni haftada Bitcoin için de pozitif düşüncelerim var. Bunlar nasıl gerçekleşecek? Şimdi öncelikle haftalıkla başlayalım. Bakın haftalık analizimizde şunları söylemiştik. Bu yükseliş hareketinden sonra bir doji mumu tarzında bir kararsız mum kalabilir. Arkasındaki hafta yeni bir yükseliş momentumuna ayak uydurabiliriz. Bakın burada gayet dibi aldık ve yükseliş haftasında net bir şekilde konuştuk. Burada kararsız bir doji mumundan size bahsetmiştim ve şu an o haftalık mumu gayet net yaşamaktayız. Tabii ki bunun siyaha dönmüş rengini de görebilirsiniz ama önemli değil. Önemli olan buradaki gibi volatil hareketlerden ziyade kararsız bir doji mumu görmek. Bu önümüzdeki hafta muhtemelen daha yukarı sert bir mumla karşılaşabiliriz veya burada yine bir tane doji mumuyla yataylık görünebilir ama gittikçe sona yaklaşıyoruz ve volatilitenin de geldiğini düşündüğüm için yukarı yönlü sert bir hareketin olma ihtimalini biraz daha yüksek görüyorum açıkçası. Şimdi gelin 4 saatliklerle yapmış olduğumuz analizlere tekrardan bir göz gezdirelim. Nasıl bir değişim var? Neler söylemiştik? Neler olmuş? Bakın burada gayet sizlere bahsettiğim bu yükselişten sonraki gelebilecek düzeltme hareketi ve bu bölümün bizim için önemli bir alan olduğu, buradaki konsolidasyondan sonra da yukarı yönlü bir atakla başlayacağımızı tekrardan teyit etmek amaçlı söylüyorum. Bunların hepsi arkadaşlar Elliott Wave ile tasarlanmış 10 yıllık tecrübeme dayanan analizlerdir. Herhangi bir şekilde size Trump, Elon Musk, Fed bunlarla alakalı bir şeyler söylemiyorum ve elimden geldiğince tahminimi grafiğin üstüne oturtmaya çalışıyorum. Tabii ki hatalar da olabilir. Bu yüzden anlatmış olduklarım bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Sizlere bunları belirteyim. Düşüncem şu arkadaşlar ve Bitcoin'deki hemen hemen konsolide sürecini yaşıyoruz. Burada yukarı çıkan bugün sert bir hareket gördük ama bunun hala devam etme ihtimali var. Buradaki düşüşün gelme ihtimali yeni açılacak haftalık mumun da alt bölgesindeki fitilin oluşabilmesi için buradaki bir geri çekilmenin uygun olacağını düşünüyorum. Ve bu geri çekilmeyle beraber yeni bir yukarı yönlü hareketin 108-109 bin band aralığından start alıp yukarı yönlü çıkışını beklemekteyim açıkçası. Ve şu çok önemli. Tabii ki herkesin çizmiş olduğu, bizim de yaklaşık olarak Mayıs'ın 22'sinden itibaren çizmiş olduğumuz bir direnç var. İnsanlar daha bununla yeni karşılaşıyorlar arkadaşlar. Ve bu bölgede gelen bu çok önemli satış hareketleri tabii ki burada short'un çok fazla olduğunu ve bu short bölgesinin de gayet herkesin iştahını kabartacak bir bölge olduğunu gösteriyor. Ama biz size hatırlıyorsanız canlı yayınlarda ne söylüyorduk? Kuşlar buraya çağrılıyor arkadaşlar. Bu kuşlar buradan her defasında short açıyor ve bu gelen shortlar en sonu marketin kapanına düşecektir. Tabii ki çok fazla short açıldığına dair haberler de söz konusu. Arkadaşlar bu kadar belli oranda herkesin gördüğü bir short varsa bu marketin gayet de sevdiği bir durumdur. Burada short squeeze denen kavram meydana gelir arkadaşlar ve bizim de hem itkisel momentumumuzun yukarı olması, marketin de burada çok fazla short konuşmasından dolayı short'a giren insanların terste kalıp patlamasına sebep olacak. Tabii ki çok fazla short varsa bu bölgede yukarı yönlü hareketler hem sert olacaktır hem de fiyat daha da yukarı gidecektir. Çünkü o short'u kapatması için market zorlayacaktır arkadaşlar. Belli oranda limitlere geldikten sonra geri tekrardan bizim bu 5. dalganın bitişiyle aşağı yönlü hareketimiz başlayacak. Kurgum bu. Gerçekleşeceğini düşünüyorum. Tabii ki sizlerle beraber de bu dönemi izleyeceğiz, takip edeceğiz. Şimdi önemli bir düşüş hareketi kısa vade içinde gelmesiyle beraber oluşabilecek tekrardan söylemiş olduğum 108.800'lerin üstündeki kalıcılık yavaş yavaş bizi yukarı doğru itecek yeni bir momentumu başlatacaktır diye düşünüyorum. Kritik bölgemiz neresi? 103.594 arkadaşlar. Bu seviyenin altına gelen Bitcoin'de risk çanları çalmaya başlar. O yüzden Bitcoin'in bu sarı bölgenin içinde kalması benim için pozitiftir. Trendi kıran birçok kişi şu an long'a girmişti ve bakın ters bir şekilde şu an pozisyonlarından stop oldular. Çünkü trendin sadece kırılmasıyla long'a entegrasyon başlamaz ve iyi bir düzeltme dalgasında Elliott ölçümleriyle aslında bu dipler bulunabiliyor. Ve sizlere şunu söyleyebilirim. Bitcoin'de bu bölgenin içindeki geçirilecek akümülasyon bölgesinden sonra yaklaşık olarak bir 2-3 gün daha sürebilir. Uzaması dahilinde ayın 10'una kadar zaman hala olduğunu düşünüyorum. Ama bu bölgenin içinde de doğru bir düzeltme hareketini tamamlayarak biraz daha yukarı çıkışları göreceğimiz bir hafta önümüzde olacak. Tabii ki bu yükselişten
yükselişler Bitcoin'in yanı sıra altcoin'lere de ciddi anlamda yarayacak. Sadece Bitcoin yükselmeyecek arkadaşlar. Altcoin'ler de Bitcoin bazında ufak ufak yükselmelere başlayacaklar. Gelin hemen dominansa bir bakalım. Dominans bize ne gösteriyor? Son yaptığımız analizde belli bir range alanı bahsetmiştim sizlere. Bakalım şu an için bu analizde neler görüyoruz? Bakın arkadaşlar, bu çıkıştan sonra bir geri çekilme. Bu geri çekilmeden sonra biraz daha yatay bir çıkış. Bu bölgenin içinde kaldığımızı net bir şekilde sizlere bahsetmiştim. Şimdi görebiliyoruz ki bakın buradaki bu düşüşten sonra aslında ana trendin alt bölgesi kırıldı. Yani yukarı yönlü çıkışlar tekrardan aşağı yönlü bir baskı oluşturabilir. Bu da altcoin'lere yarar arkadaşlar. Ama şu hala kutunun içinde olduğumuzdan dolayı net bir satış hareketi başladı diyemeyiz. Ama buradaki trendin alt bölgesini kaybetmemiz bize buradaki kutudan çıktıktan sonra 63-70'lere kadar bir geri çekilme yaşatabilir. Önemli seviyeler burada gayet bir düşüş hareketinin başlaması için öncelikle kutunun ihlali yapılması lazım. Test ve arkasından net bir şekilde düşüş. Benim öngörüm şu. Burada kanal alt bandını kırmasına karşın yine bu bölümlerden bir yükseliş hareketini yavaş yavaş göreceğimizi düşünüyorum ve bundan sonra tekrardan bir düşüş. Yani bu bölümün içinde aslında biz çok daha dar bir alanda aşağı yukarı hareketler yapacağımız bir dominans göreceğiz. Bunun bize ne faydası var? Arkadaşlar düşüşlerde Bitcoin'in yükselişine bağlı olarak altcoin'lerde bazı yükselişler söz konusu olacaktır. Bunu nasıl görebiliriz? Gelin XRP üzerinden sizlere hemen anlatayım. Bakın çizmiş olduğumuz zaten analiz burada net bir şekilde duruyor. Biz buradaki bu düşüşle beraber arkasından yeni bir yükseliş ve yükselişte de önemli gördüğümüz nokta aslında buradaki 2.35'ler, 2.40'lar çöp bölgesinin üstüne çıkabilecek bir ihlal söz konusu olabilir ve bunun üstüne çıktıktan sonra yeni bir düşüşle Bitcoin ile beraber entegre olacak XRP düşünüyorum. Yeni bölümde arkadaşlar buradaki düşüşlerin tekrardan XRP'de pozitif yansıyacağını ve bu bölümlerdeki çıkış hareketimizin aslında sizlere 2 haftadır bahsetmiş olduğum buradaki şu yükselen hareketi bize gösterecektir. Kanalın üst bölgesinde dirençle karşılaşma olasılığı yüksek. Tabii ki dominansın biraz geri çekilmesiyle Bitcoin'in yukarı çıkmasıyla XRP'de de sert bir hareket gerçekleşebilir ve bu gerçekleşecek hareket 2.50 baremini geçmediği sürece yeniden konsolidasyon amaçlı buralara kadar düşecektir arkadaşlar. Bakın fiyatın çöp bölgesinin sonuna geldik. Buralarda hacim artar. Yani bu hafta hacimin artacağı haftalara gittikçe yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bu hafta içinde önemli çıkışlar gelebilir. Bunları size söylemek isterim. Tabii ki Bitcoin'de 103.000'deki bahsetmiş olduğumuz kritik seviye gibi XRP'nin de kritik seviyesi 2 dolar 9 cent 2 dolar 13 cent bölgesidir. Burasının geçilmesi arkadaşlar bizi aşağıda daha derin yerleri hedeflettirecektir. Buradaki gibi kısa kalan bir düşüş olmayıp daha da derine inen 1.60-1.70'lere kadar sarkabilecek XRP olacağını düşünüyorum. Pozitif senaryoda ise Bitcoin'in buralardan 120-125'lere kadar çıkma konusu gerçekleşirse buradaki çıkış hareketinin bu bölümde konsolidasyon yaşayıp daha yukarı bir hareketine entegre olacağını söyleyebilirim. Bu kadar volatil çıkabilir mi? Onu pek düşünmüyorum. Canlı yayınlarda size yapmış olduğum analizi tekrardan izleyebilirsiniz. XRP'deki düşüncem hala aynı. Gelin buradan sizlerle beraber hemen AVAX'a geçelim. AVAX'ta da güzel hareketliliklerin başladığı bir durum var. Bunları size göstermek istiyorum. Son analizimde sizlere bundan bahsetmiştim. Son videoyu izleyebilirsiniz. Buradaki çıkıştan sonraki geri çekilmelerin arkasından yeni pozitif bir atakla 20-22 dolar bandına kadar bir ilerleme sağlayabiliriz. Ve buradaki önemli olan direnç bizim için çok kritik bir yer. Burayı aşmamız dahilinde evet AVAX'ta biraz daha pozitif hareketliklerin yaşanacağı yeni bir evreye geçiyoruz diyebiliriz. Ama bunun için önemli yerler var. Size şimdi daha kısa vadedeki görebileceğimiz direnç aralıklarını ve nereden çıktığımızda momentum kazanacağımızı gelin göstereyim. Evet bakın buradaki konsolide süreci ve buradaki üstteki kapanışlar gayet net bir şekilde sıkışmış bir AVAX göstergesi içinde ve buradaki sert çıkabilecek yükselen hareket bizim için kanalın üst bandı olan 21 dolar, haftalık hedefimiz olan 20 dolar 40 cent ve bunun üstünde maksimum görebileceğimiz 22-23 bölgesine kadar bir çıkış yaşatabilir. Bu çıkışla beraber arkadaşlar kalıcılık sağlanmalıdır ki buradaki göreceğimiz hareket gibi yeni bir yukarı atağın başlangıcı olsun. Ama AVAX'taki bu çıkış hareketinden sonra buralarda kalıcılık sağlayamayıp tekrardan trendin alt bölgesine ve bu kutunun içine girmemiz bizim için bu sefer daha sert bir satışın başlayacağı serüveni gösterir. Burada minor bir yükseliş hareketinin olabileceğini
olabileceğini düşünüyorum. Son hareket olması ihtimali de yüksektir ve bu bölümdeki çıkış hareketinden sonra geri çekilmeler arkadaşlar tehlike yaratacaktır. Ama yataylık gördüğümüz takdirde evet yeni bir yükselişe entegre olabiliriz diyebiliriz. Aşağıdaki hedefler benim için daha olası. Sebebi şu. Buradaki düzeltme dalgası sonsuza kadar bu şekilde zaten düşecek hali yok. Nasıl gerçekleşecek? Burada zikzaklarla gerçekleşecek arkadaşlar. Yani biz aslında şu bölümü yaşayıp, konsolidasyonu yaşayıp, şimdi çıkış hareketlerine yakın hareketleri görüp arkasından tekrar geri çekilmeyle aşağıya doğru gelebiliriz. Benim bu yöndeki beklentimin dışında fiyatın buralarda yataylık sağlaması daha yukarı bir entegrasyon sağlayacaktır. Benim yakın olmuş olduğum hareket yine de budur ve buradaki gelebilecek şu hareketinde olası bir senaryoda yükselişi daha da tetikleyeceği hareket olarak sizlere gösterebilirim. Ayrılım noktasındayız. Evet, bir uçurumun ucundayız. Bana göre çok yakın zamanda Bitcoin'de birçok şey ortaya çıkmış olacak ve metrikler hemen hemen tamamlanmaya çok yakın. 5. dalganın içinde manipülasyon hareketleri çok yüksek olur. Sert çıkışlar, sert düşüşler gerçekleşir. Sizleri şimdiden bu tarz hareketliliklerden korumak amacıyla anlatmış olduğum bu videoyu dikkatli bir şekilde dinlemenizi isterim. Videolara like atmayı lütfen unutmayın. Desteğiniz benim için çok önemli. Hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden. Kendinize çok iyi bakın. İyi pazarlar, iyi tatiller arkadaşlar.